Yine ara ara karnımda kasılmalarım oldu. Bebeğin özellikle aşağı kendini toplaması beni zorluyor. Sizlerin de eğer şu ana kadar herhangi bir sağlık ocağında güncel kaydı yoksa bir an evvel yaptırın ki sizin de kontrolleriniz yapılsın. Şu an maşallah çok hareketli. Uykumdan bile uyandırıyor. Bir yere yaslandığım zaman aman yavaş der gibi tepkileri de var. Merhaba sevgili dostlar. 30. gebelik haftamıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Artık geri sayımlar yavaş yavaş başladı. Ortalama 10 haftamız kaldı. Nasılsınız? Umarım 30. gebelik haftasında sizler de benim gibi heyecanlı ve bir o kadar da keyiflisinizdir. İnşallah. 30 haftalık gebelik döneminde ilk olarak en çok merak edilen soruyla başlayalım istiyorum. 30. gebelik haftası kaçıncı aya tekabül eder? Hızlıca hesabını yapalım. Bir ay kaç gün yapıyor? 30. Siz kaçıncı haftadasınız? 30. O zaman 30. gebelik haftası ile birlikte tam tamına 7. ayı bitirmiş, 8. aya başlamış bulunuyorsunuz. Bebeğimizin ortalama boyutlarına bakacak olursak yaklaşık olarak 41 santim, ağırlığı ise 1400 gram civarında diyebiliriz. Benzetmek gerekirse orta boy bir lahana kadar diyebiliriz. Hatırlatmakta fayda var. Bu değerler ortalama değerler. Çünkü hiçbir bebek fabrikada üretilmiş gibi aynı ağırlıkta doğmaz. Her bebek kendine özgüdür. Peki biz 30. haftada neler yaptık? Bebeğimizin gelişimi ne durumda? Rabia bu haftadaki paylaşımlarını paylaşmadan önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Daha önce kanalda yayınladığımız 30 haftalık gebelik dönemine ait detaylı bilgilendirme videosuna sağ üstte çıkan bildiriden ya da açıklama kısmındaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu videonun da açıklama kısmına sizler için faydalı olacağını düşündüğüm oynatma listelerini bırakıyorum. İncelemenizi tavsiye ederim. Bu tarz eğitim videolarından anında haberdar olmak ve YouTube ana sayfanızda daha çok karşınıza çıkmasını isterseniz videoyu şimdiden beğenebilir, bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan asıl videoya geçelim. Bu hafta 30. gebelik haftasını geride bıraktık. Bugün son günümüzdeyiz hatta. 30. gebelik haftası nasıldı? Bu hafta ne gibi tecrübelerle karşılaştın Rabia'cığım? Biraz da sen anlat istersen. Pekala. Bu hafta diğer haftalardan farklı olarak Barış'la birlikte sağlık ocağında bebeğimizin kontrolüne gittik. Orada telefon benzeri bir aletle bebeğimizin kalp atışlarını dinledik. Buna fetal Doppler cihazı da deniyor. Aranızda ya ne gerek var böyle şeylere? Eskiden var mıydı böyle aletler diyenleriniz olabilir. Fakat ben bana iyi geldiğini düşünüyorum. Zaten hamileliğin başından beri çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Hem fiziksel hem de hormonal olarak. Bunun gibi bebeğin kalp atışlarını duyma tarzında yapılan aktiviteler insanı iyi hissettiriyor. Kendinize bu süreçte iyi hissettiren şeylere izin vermelisiniz. Yaşadığınız yorgunluklara, strese biraz ara verip kendinize ve bebeğinize zaman ayırmanız kesinlikle çok faydalı olacaktır. Biz neden durduk yere gittik sağlık ocağına? Aslında durduk yere gitmedik. Bizimle ilgilenen ebe hemşire geçtiğimiz haftalarda Rabia'yı aramıştı. Takviyelerinin durumunu sormuştu. İkinci tetanoz aşısını hatırlatmıştı bizlere. Bir de rutin olarak bebeğimizin kontrol edilmesi gerektiğinden bahsetmişti. Biz de müsait olduğumuz bir zamanda uğramış olduk oraya. Zaten aylık kullandığım demir ve multivitamin takviyelerim de bitmişti. Onları da yazdırmış olduk doktora. Sonrasında ebe kilomu, tansiyonumu not aldı. Tansiyonum biraz düşüktü ama o da havalardan ve benim biraz da vücut tipimden kaynaklı. Genel anlamda tansiyonum çok da yüksek olmuyor ama düşük olması da günlük hayatımı etkilemiyor. Tetanoz aşısında olmak istemediğimi söyledim çünkü ilk doz fazlasıyla ağrı yapmıştı. Sizler de ikinci dozu doktorunuzun izniyle olmayabilirsiniz. Yani kesinlikle olunması gerekiyor diye bir şey yok ama doktorunuz kesinlikle olmalısın derse aksatmamalısınız. Onun dışında en başta da söyledim zaten. Kalp atışlarını duymak bizi çok mutlu etti. Bakalım son 10 haftamızda heyecanlı bekleyişlerimiz devam edecek. İnşallah. Rabbim sizlerin de yavrularına sağlık versin inşallah. Huzurlu bir şekilde şu son 10 haftayı da atlatalım. Yavrularımızı sağlıklı bir şekilde kucaklarımıza alalım. Bu arada doğumu İstanbul'da düşündüğümüzü biliyordu ebe hemşiremiz. Bebek doğduktan sonra sağlık ocağını arayıp haber vermemiz gerekiyormuş. Gerekli aşı takibinin yapılabilmesi için. Bunlar cidden güzel uygulamalar. Sizlerin de eğer şu ana kadar herhangi bir sağlık ocağında güncel kaydı yoksa bir an evvel yaptırın ki sizin de kontrolleriniz yapılsın. 30 haftalık gebelik dönemi itibariyle bebeklerimiz artık daha da hızlı kilo almaya başlayacak. Kilo aldıkça yeri daralacak ve dar alanda çok fazla hareket edemeyebilecek. Şu an maşallah çok hareketli. Uykumdan bile uyandırıyor. Bir yere yaslandığım zaman aman yavaş der gibi tepkileri de var. Karnıma hafif dokunduğumda o da cevap veriyor. Velhasıl iletişim halindeyiz artık. Aynı şekilde evde bebeğinizin abisi, ablası varsa bu dönemde özellikle onları birbirlerine kaynaştırmalısınız. Kardeşlerinin sesini şimdiden duyması ve belleğine kaydetmesi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz beyin dokusu çok hızlı bir şekilde belirginleşmeye devam ediyor. 30 haftalık gebelik döneminde
döneminde bebeğinizin beyin gelişimi için onunla ilgilenmeniz ve konuşmanız çok büyük önem arz ediyor. Bu beyin gelişimiyle birlikte 5 duyusunu da aktif bir şekilde kullanmaya, çalıştırmaya devam ediyor. Gözlerini açıp kapatıyor, gelen ışığı fark edebiliyor. Yani %100 görüyor diyemeyiz tabii ki. Puslu bir görmeden bahsediyoruz. Seslerimizi kaydediyor, parmağını emerek emme refleksini geliştiriyor. Derken miniğimiz tatlı tatlı karnımızın içinde süzülüp duruyor. 30 haftalık gebelik dönemi enerjiye artık eskiye nazaran daha çok ihtiyaç duyduğumuz haftalardan diyebiliriz. Az önce saydığım gelişim özellikleri çok önemli özellikler ve bebeğimizin büyümesiyle artık bizim de bu büyük gelişime ayak uydurabilmemiz için enerjimizin yerinde olması lazım. Ama bu demek değil ki enerjim bitmesin, sürekli yemek yemeliyim. Yediğiniz yiyeceklerin besin değerini iyi değerlendirip ona göre beslenmenize dikkat etmelisiniz. Abur cubur olsun, çikolata olsun, atıştırmalıklar kısa süreli enerji sağlar sizlere ama ne size ne de bebeğinize faydası yoktur. Bunların yerine ev yapımı hoşafları ve kuru yemişleri ara öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse beyin gelişimi için ceviz tüketebilirsiniz. Ceviz normalde de sıklıkla tüketilmesi gereken bir kuru yemiş türüdür. Hamilelik döneminde bebeğin beyin gelişimine katkısından dolayı günde ortalama 3 adet tüketmelisiniz. Onun dışında yine beyin gelişimi için omega 3 desteği çok ama çok önemli. Sadece balık yağı omega 3 içermez. Keten tohumu, chia tohumu, çörek otu, semizotu, avokado ve soya fasulyesi de omega 3 açısından zengin besinlerdir. Yine bu küçük ama çok etkili yiyecekleri öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Bu hafta aslında 29. hafta ile benzer de diyebilirim. Yine ara ara karnımda kasılmalarım oldu. Bebeğin özellikle aşağı kendini toplaması beni zorluyor. Kasıklarıma doğru bir baskı hissediyorum. Özellikle bu çok ayakta kaldığımda oluyor. Bir de ilk uyandığım anda bebekte bir toparlanma hissediyorum. Çok şiddetli değil bu kasılmalar. Genel anlamda bir baskı şeklinde diyebilirim. O yüzden çok rahatsızlık verici olmuyor benim için. Sizlerde de oluyor mu bu tarz kasılmalar ya da kısa süreli kramplar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de son olarak hala nefes nefese kalıyorum. Hala nefes yettiremiyorum kendime. Hala burnum bana yetmiyor. Artık ona bir isim bile buldum kendi kendime. Kuru burun sendromu diyeceğim. Havaların da iyice ısınmasıyla kuru burun sendromum şiddetini arttırdı. Burnumun kanaması devam ediyor. Şiddetli bir kanama yok öyle ama kanıyor mesela. Kanadığı gibi pıhtılaşıp duruyor. Sonra nefes alamayarak geceleri uyanıyorum. Temizlerken tekrar kanıyor. Öyle idare ediyoruz. Aslında bu yılki kanamalar önceki yıllara göre biraz daha arttı. Ama Aynen. geçen sene de buradaydık. Şırnağın iklimi sadece etkilemiyor. Aynı şekilde gebelik de etkili oluyor. Allah'tan son 10 haftamız ve bu 10 hafta senin ve gebelik yaşayan bütün anne adayları için güzel bir şekilde geçer inşallah. İnşallah. Bugün 30 haftalık gebelik videomuz bence oldukça doyurucu oldu. Aynen. Senin ekstra eklemek istediğin bir şey yoksa bu haftayı da bitirebiliriz bence. Yok, şimdilik yeterli anne adayları için. Umarım sevgili anne ve babalar sizler için faydalı bir video yapmıştır. 7 aydır bizimle birlikte yolculuğumuzu ortaklık ettiğiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz faydalı içeriklerimiz hep olacak. Elimizden geldiğince sizlere bir şeyler katmak için çabalayacağız. Videoyu beğenmeyi, benim ve Barış'ın kanalına abone olmayı ve yeni içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve son olarak da dualarınızda diğer anne adaylarını unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.